merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Yanımda çok sevgili dostum, arkadaşım, meslektaşım, yazar aynı zamanda Metin Uyar var. Ve bugün sizlere cildinizi güzelleştirmek için değil, ruhunuzu güzelleştirmek için bilgiler verecek kendisi. Teşekkürler. Hoş geldin Metin'ciğim. İyi Hoş ki bulduk. geldin. İyi ki geldim çünkü gerçekten Seni görünce bile insan bir mutlu oluyor yani. Kitap yazmana gerek yok. çok teşekkürler. Aynı şey bence senin videoların için de geçerli. Ben her baktığımda böyle denk geldiğinde o kadar yüzüm gülüyor ki hani yayına geleceğim için de o yüzden ayrıca Ay heyecanlandım. canım benim. Metin bir kitap yazmış arkadaşlar. Mutluluk Doktoru adında. Ve ben okudum. Bir solukta okuyorsunuz zaten ve kendinize geliyorsunuz. Yani bu kitap beni bana hatırlattı. Ne güzel. Sana daha önce de söylemiştim bunu Söylemiştin, zaten. evet. Yani unuttuğum değerleri, unuttuğum o her şeyden mutlu olma hissini bana verdi. Ve gerçekten mutlu olmanın yollarını öğretiyor size. Çünkü siz mutsuzsanız ne yaparsanız yapın dışarıdan, cildinize de, kendinize de, bedeninize de ne yaparsanız yapın. Eğer düşüncede mutlu değilseniz asla güzelleşemezsiniz. Ve aslında ne kadar da kolay olduğunu görüyoruz değil mi? Doğal yaşamda bir takım Çok kolay. ufacık değişimlerle. Senin kitabında zaten 10 adım aslında öne çıkıyor. Aslında 100 adım mutluluk var ama 10 Aynen. adım öne çıkıyor. Öyle Evet. değil mi? Evet. Şimdi biz sizlere ne anlatacağız? 10 adımda mutluluk. Nasıl mutlu olunur? Ha bir de Metin'in kitabını alabilirsiniz. D&R'da falan var. Başka nerelerde var? Var, D&R'da var, D&R'da aslında var. tüm kitapçılarda var. Tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. İnternet sayfalarından da çeşitli D&R'ın vesaire bulabilirler. Evet ve gerçekten okumaya kesinlikle değer bir kitap. Ben bayıldım. Çok teşekkür Ay, sağ ol, ediyorum. ne Bizleri güzel. zaten böyle bir kitapla tanıştırdığın için sana müthiş teşekkür ediyorum. Ben de seni izleyenlerle beni buluşturduğun için teşekkür ediyorum. Ay canımsın. Şimdi 10 adımda mutluluk. Birinci, mutluluk günlüğü tutun. Evet. Öyle değil mi? Nasıl tutacağız o günlüğü mesela? Senin kendi görüşün ne? Ne yapmamız lazım? Günlük mü yazmamız lazım her gün? Ya bu da bir Sekiz yöntem nokta. açıkçası. Hani kimi insan vardır mesela yazarak bir şeyleri paylaşmaktan hoşlanır. O insanlar mesela bir günlük alıp hayatımda iyi ki var dedikleri şeyler, işte bir önceki gün yaşadığı güzel bir anı. Mesela araştırmalar şunu gösteriyor. Kişileri bir önceki gün yaşadığı mutlu edici bir şeyi hatırlamak çok mutlu ediyor. Aynen. Dönüp Günlükte bunun baktığında. için. Aynen, günlükte bunun için. Mesela sana soracağım şimdi. Sen bir Instagram sayfan var değil mi? Dönüp baktığında o güzel anılarına, işte bir otele gitmişsin, yurt dışında bir yere gitmişsin. O mutlu etmiyor mu mesela Çok seni? mutlu ediyor. Hatta ben ne yaptım? Ayşe'ye mesela YouTube kanalı açtım. Kimseye de söylemiyorum öyle kendi kendime. Onun videolarını yüklüyorum ki ileride büyüdüğü zaman onun eski İşte. videolarına bakıp mutlu olalım diye yani. Şahane, çünkü önerilerden biri şuydu. Instagram'ı da mutluluk günlüğüne dönüştürebilir kişiler. Yani sen mesela Ayşe'ye belki böyle bir günlük hediye edeceksin. Belli bir yaşa geldiğinde bu günlüğe dönecek, bakacak ve orada mutlu olduğu anılarını tek tek görme fırsatına erişecek. Şahane bir şey. Evet. Şahane bir hediye. Aynen böyle. Demek ki günlük her türlü tutuluyor. İlla yazı yazmaya gerek yok. Instagram'da kullanabiliyoruz. Tabii. Çeşitli sosyal medyaları kullanabiliyoruz. YouTube'u kullanabiliyoruz. Yani her şeyi Kesinlikle. kullanabiliyoruz. Yeter ki geçmişte mutlu olduğumuz anıları paylaşalım. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ben mesela kendi Instagram hesabımı böyle bir hesaba dönüştürdüm. Böyle tabii ki insanın zaman zaman bunaldığı, düştüğü, mutluluk hep yukarıda olan bir kavram değil. Bazen mutsuz olduğu anlar oluyor. Hemen açıyorum Instagram hesabımı. Orada baktığımda anılara mesela onlar beni mutlu ediyor. Ya da paylaştığım şeyleri takip eden biliyor ki ya izlerken bile mutlu oluyoruz. Onu mutlu etmek de mutlu ediyor belli bir süre sonra. O da çok güzel bir Bir şey. de gittiğin yerlere tekrar gitmiş gibi oluyorsun Instagram'da o fotoğraflara Aynen. baktığında. O ana dönüyorsun sanki. O kadar Aynen güzel öyle. bir şey yani. Çok keyifli bir şey bence. Evet, çok kolay bir yöntem ve ne kadar insanı mutlu edebilen bir yöntem aslında. Aynen. Mutlu olduğumuz şeyleri paylaşıyoruz ki zaten biz Instagram'da da. Üzüntülü anlarımızı çoğu kişi paylaşmıyor. Ben zaten sizlere özellikle mutsuz olduğum anları göstermek istemiyorum. Çünkü zaten hayat yeterince zor ve karmaşık. Biz oraya niçin varız? Siz onları mutlu etmek için, takipçilerimizi mutlu etmek için, Aynen. pozitif enerji vermek için. Mutluluğu Dediğim- çoğaltmak için aslında Mutluluğu değil mi? Hep çoğaltmak beraber için. mutluluğu çoğaltacağız. Aynen öyle. İkincisi mutluluk ağı kurun. Evet, bu aslında çok ciddi bir araştırmaya dayanıyor Selen. Harvard Üniversitesi'nin araştırmacıları bu araştırmayı yapmışlar. 12 binden fazla insanla 30 yılı aşkın süre bir araştırma yürütmüşler ve araştırmanın sonucunda şu çıkmış. Aynı ağ içerisinde olduğumuz insanların mutlu ya da mutsuz olmalarından doğrudan etkileniyoruz. Yani bu ne demek? Çevremizde ne kadar çok mutlu insan barındırırsak o kadar çok mutlu olabiliriz. Hani böyle vardır ya, pozitif insanlar gelir, neşe saçar, hep yüzü güler, hep olayın olumlu taraflarına odaklanır. O insanları birazcık daha hayatımızda çoğaltmaya çalışmalıyız.
Ama buradan şu mesaj da çıkmasın. Hani arkadaşımızın zor gününde sırtımızı mı dönelim ona filan. Hayır. Tabii ki zor günleri paylaşmak, birine yardım etmek bu da çok güzel bir his. Ama hep negatif odaklı bir insanı da hayatımızda birazcık daha onların oranını aslında azaltabiliriz. Evet, çünkü o insanlar gerçekten insanı çok demoralize. Ben çıkartıyorum. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Yani gerçekten de bakıyorum ki ben bir şey söylediğimde sürekli bir negatif yorum, sürekli kötülük arz eden insanları gerçekten hayatımdan çıkartma kararı aldım. Bunu bayağı seneler önceden yaptım Çok zaten. güzel. Ve şu anda da mesela Instagram'da da YouTube'da da çok kötü yorum yapıyorlar. Yani yorum kötü yapanlar da var. Tabii ki var. Ama mesela bir kere yaptı, cevap verdim. İkinciye yaptı, cevap verdim. Hani sabır belli bir tabii ki bir şekilde bir sabır gösteriyorsun. Diyorsun ki ha bu kötü gününde galiba. Tamam, bir oldu, iki oldu ama üçüncüde gerçekten engelliyorum. Buna da engel olamıyorum yani. Hemen engelliyorum. Çünkü ben oraya güzel bir şeyler yapmaya, güzel bir şey üretmeye çabalıyorum. Yani o kadar emek veriyorum ve bunun karşılığı kötü yorumu hak etmediğimi düşünüyorum. Aynı o şekilde. Doğru. Negatiflik insanı aşağı çeker. Ama pozitif insanlar insanı yükseltir. Kesinlikle. Dediğine çok katılıyorum. Yani gerçekten öyle. Zaten bizim işimiz de, senin işin de öyle. İnsanlara hitap ediyoruz. Aynen. Bu eğer enerjimiz düşükse bizim işimiz de olmaz yani bir şekilde. Güzel Kesinlikle. enerji veremeyiz karşımızdakine. Hemen de geçiyor işte. Yani Hemen geçiyor. Bak bu araştırma mesela birebir aynı ağ diye yapılmış ama belki günümüze uyarlansa sosyal medya üzerinden de enerji aktarıyoruz aslında birbirimize. Yani birçok insan belki seni izlerken o güzel enerjini, o açılışta mesela çok güzel açıyorsun her seferinde o YouTube kanalını. Belki o güzel enerjiyi almak için de izliyor olabilir. Yani o enerjinin şu an buna yönelik bir araştırma yok elimde ama eminim ki yapılsa sosyal medyada bir iletişim aracı olarak karşıdaki kişiye olumlu ya da olumsuz enerji geçiriyordur yani. Aynen, ben çok katılıyorum. Yani canlarım, size söylememiz o ki negatif insanlara tabii ki şans vereceksiniz. Değiştirmeye de çalışacaksınız muhakkak eğer değer veriyorsanız. Ama baktınız ki olmuyor. O zaman ne yapacaksınız? Önünüze bakacaksınız. Kesinlikle. Bazısı da çünkü negatiflikten besleniyor. Negatiflikten besleniyor. Üçüncü, hayatınızın senaryo yazarı olun. Doğru. Çok güzel bir şey bu. Şimdi bunu nasıl yapacağız ve ne zamanlarda yapacağız? Şimdi bazen hepimizin böyle çözümsüz anları olur ya, böyle hani bir olay sanki çok kötü bir şey başımıza geldiğini düşünürüz. Artık çıkmaza girdiğimizi düşünürüz. Öyle anlarda aslında biraz bir böyle dışarı çıkıp olayın içinden bir dış göz olarak o olaya bakmak gerekiyor. Nasıl? Şöyle ki biz o an aklımıza çözüm gelmiyor. Ya çok kötü bir şey başıma geldi, bir şey bulamıyorum buna diyorsak hemen şunu yapmalıyız. Senaryo yazarı olmalıyız. Ama 5 farklı şekilde o senaryoyu yazmalıyız. Örneğin o kişiye 5 farklı senaryo yazalım. O durumda ne yapabilir? Nasıl bir çözüm bulabilir? Nasıl bir tepki verebilir? Oradan nasıl çıkabilir? Farklı farklı kişilermiş gibi bu 5 farklı senaryo yazdığımızda göreceğiz ki aslında o kadar da çözümsüz bir durumda olmayabiliriz. Onun içinden çıkmanın yolları da bulunabilir. Dolayısıyla bu aslında mutluluk için güzel bir egzersiz olabilir. Aslında bir şeyler bittiği yerde tekrar yeniden başlar. Onu anlatmaya çalışıyorsun, öyle değil mi? Bir Kesinlikle. şeyler olumsuz gitti ve kapattık konuyu ama yeni kapılar açılabilir. İşinizden atıldınız mı, istifa mı ettiniz? Yeni bir iş sizi bekliyor olabilir. Aynen. Yani her zaman böyle bir pozitif düşünce. Aa bu bitti, bu defterde ben ne olacak şimdi? Yandım, bittim, öldüm demek yerine yeni senaryoları devreye koymak her zaman çok daha iyidir. İnsanı hayata bağlar. Kesinlikle öyle. Yani şunu bana çok soruyorlar mesela, sen hep mutlu musun? Hayır tabii ki değilim, çünkü mutluluk merdivenler gibidir diyorum. Yani sonsuza kadar çıkan bir merdiven yok, sonsuza kadar inen bir merdiven de yok. İşte senin dediğin o noktada çok değerli. İnişe geçtiği anlarda kişinin inişte olduğunu fark edip ya nasıl ben tekrar yukarı çıkabilirim sorusunu kendisine sorabilmesi. Bunun için çeşitli çözümler üretmek için çabalaması. Aslında olay bu. Aynen öyle. Dördüncü maddemiz mutlu etmeyi seçin. Bu da çok güzel. Mutlu edince mutlu oluyorsun. Ya inan bunu Evet. birçok kişi böyle düşünüyordur ama araştırmalarla da bu kanıtlanmış Selen. Gerçekten ben hayatımda da bunu çok uyguluyorum. Uygulayan insanların da hep çok mutlu insanlar olduğunu görüyorum. Mutluluk veren insanlar, bir başkasını mutlu eden insanlar kalıcı mutluluk hissini çok daha uzun süre hayatlarında yaşıyorlar. Mesela şunu düşün. Düşünsene mesela ekonomik gücü çok yüksek, belli yerlere gelmiş insanlar, mesela doktorlar ne yapıyor? İşi gücü bırakıyor. Bulaşıcı hastalıkların olduğu coğrafyalara gidiyor mesela, ölüm riskini göze alarak. Yani o kadar imkanları olan bir insan ölüm riskini göze alarak bir yere gidiyorsa oradan çok ciddi bir haz alıyor olması lazım, değil mi? Yani oradan çok ciddi bir doyum alıyor olması lazım. Aynen öyle. İşte insanlar bir başkasına yardım ettiklerinde bu bazen tabii yardım deyince para aklımıza geliyor biliyorsun. Paradansa mesela zamanını ayırmak,
o kişiyle bir paylaşımda bulunmak çok daha ciddi mutluluk veriyor. Eğer yardımı para şeklinde yapacaksa da kişi, bu noktada da paranın nereye gittiğini bilmesi, onun için anlamlı bir amaca hizmet ediyor olması, belki o sürece onun da katılması. Örnek veriyorum, işte bir gruba yardım etmek istiyor. Belki o parayı vermekle kalmayıp gidip birebir o faaliyetin içinde, o yardımın içinde bulunması. Yani bütün bunlar kişiyi çok mutlu ediyor. Aynen, bir örnek vereceğim. Hani mesela maddi sıkıntı çekiyorsunuz, gerçekten çok büyük dardasınız. Yakın arkadaşlarınız var ancak maddi imkanları sizi kurtarabilecek bir güçte değil. Ama onlardan beklentiniz ne oluyor? Manevi destek. Tabii. Aslında orada manevi destek o kadar önemli ki. Tabii ki. Ya sen zaten batmışsın ya da bitmişsin ama arkadaşlarını eğer sana manevi destekte bulunuyorlar, sen yine düze çıktığında onlardan ayrılmazsın. Kesinlikle. Yani çünkü onların biliyorsun yani maddi olarak sana yardım edemeyecekler. Yani hani bunu da zorlamanın bir anlamı yok. Ama manevi destek bence her şeyden önemli. Çünkü sana manevi destek verdikleri zaman sen tekrar ayağa kalkabiliyorsun. Kesinlikle İşte öyle. o çok önemli. Çok güzel bir madde bu. Ben bu 4. maddeyi çok sevdim. Ne güzel. 5. maddemiz, kendinizi uçak moduna alın. Bunu ben pek yapamıyorum. Evet, senin işin için çok zor bu arada bunu yapmak, ama şunu söyleyeyim, günümüzde belki de insanlık tarihinin en çok uyarınına maruz kaldığımız bir çağdayız. Düşünsene, yani telefonlarımız, maillerimiz, WhatsApp'larımız, Instagram bildirimlerimiz, Twitter'dan düşen işte şeyler, hashtagler, onlar bunlar derken böyle hani zaten iş yerinde de bir olay var. Eve de geliyorsun, evde ne bileyim çocuğun var, eşin var vesaire, ya da hani arkadaşların var. O kadar çok uyarana maruz kalıyoruz ki bu bütün uyaranlar içerisinde hani biz nasıl, düşünsene, sürekli bedenimizde koşsak beden yorulmaz mı? Tabii ki yorulur. Zihnimiz de yoruluyor. Zihnimizde yer alıyor. Yani düşünsene, sürekli uyaran. Ben şey dedim bunu. Mental detoks yapın diyorum. Yani zihni de detoksa sokun. Nasıl mesela vücudumuzu detoksa sokuyoruz. O zihni detoksa sokmanın yolu da bu uyaranların sayısını azaltmak. Bakacağız mesela bizim en çok rahatsız olduğumuz, bizi mutsuz eden uyaranlar neler? Bunları kısa kısa aralarda kapatmaya bakacağız. Örnek veriyorum, işte WhatsApp mı? Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Gelişmiş ülkelerde belli bir saatten sonra WhatsApp detoksu öneriliyor. Büyük iş yerlerinde. Diyor ki yani belli bir O saatten kadar sonra da yani. WhatsApp'a bakmayacaksınız diyor. Yani çok da güzel bir şey. Çünkü bir iş yerinin sahibi veya yöneticisi de seni hani tamam yöneticin diye 7/24 erişilebilir olmak zorunda değilsin, değil mi? Bu seni mutsuz ediyor, gergin hissettiriyor. Doğru söylüyorsun. Ya ben gerçekten ben de bazen ara vermek istiyorum hani, ama benim takip edenler de çok merak. 3 saat sesim çıkmasın diyorlar. Seyhan Hanım, bir şeyiniz mi var? Hasta mısınız? Yani kendimi onlara karşı o kadar sorumlu hissediyorum ki. Ama şimdi yogaya falan başlamayı düşünüyorum açıkçası. Hani öyle Çok bir güzel. saat, 2 saat hiç telefona bakmadan. Sana yemin ederim Metin'in 2 saat bakmadığı falan olmuyor benim. Ancak bir uçağa bineceğim de hani 4 saat telefon kapalı olacak o şekilde. İşte uçak moduna alıyor, o yüzden Uçak dedim. moduna ancak Uçağa uçağa... binmişsin gibi düşün. Yani illa uçağa binmene Evet, gerek doğru yok. söylüyorsun. Bazı şeylere kesinlikle bir mola vermek lazım. Beyni dinlendirmek lazım. Kesinlikle. Biz bunu çok az yapabiliyoruz ama yapacağım. Sana söz veriyorum, artık Süper. yapacağım arada bir. Gerçekçi beklentiler kurun. Evet, bir diğer maddemiz bu. Neden bu biliyor musun Selen? Bugün artık her şey çok ulaşılabilir. Yani Instagram'dan biz dünyadaki herhangi bir yerdeki hayatı, bir kişinin artık tüm özelini, hani evinin içini vesairesini görebiliyoruz. Ve bütün bunlar hepimizde beklentilerimizin çok yükselmesine yol açtı. Ya böyle bir hayat da var, şöyle bir yaşam da yaşanıyor, işte bu kadar lüksler de var, şunlar da var, bunlar var, hiç çalışmadan ne paralar kazanıyor gibi bir algı oluşmaya başladı insanlarda. Sadece ekonomik açıdan değil, ilişkiler açısından da. Düşünsene mesela bugün günübirlik buluşmaya imkan veren telefon uygulamaları var, değil mi? Kişinin yani artık o kadar çok seçeneği var ki hani bir kişiye emek vermek, bir kişide derinleşmek, ona yoğunlaşmak artık böyle sanki çok fazla gereksiz bir emek gibi görünüyor. Ama bu ne yapıyor beraberinde? Kişilerin çok yüzeysel kalmasını, sürekli değişimleri, Evet. bir şeyde bir türlü konsantre olamamasını beraberinde getiriyor ve kişiyi mutsuz ediyor. Bir mutluluk yazarı şöyle tanımlıyor mutluluğu, diyor ki mutluluk diyor eşittir diyor hayatta yaşadığımız eksi hayattan beklentilerimiz. Ne demek bu? Yani beklentilerimiz çok yüksek olursa hayata karşı yaşadıklarımız çok güzel bile olsa mutsuz olabiliriz. Düşünsene, Aynen öyle. ünlü Doğru insanlar söylüyorsun. var. Paraları var, ünleri var, şöhretleri var, her şeyleri var ama mutsuz olabiliyor. Neden? Çünkü onun da ona göre beklentileri yüksek oluyor hayatında. Sen nasıl düşünüyorsun bu konuda? Yani ben şimdi şöyle bir şey, benim de hayattan beklentilerim kendimi biraz geçmekte hep.
Hı hı. Yani tabii ki ben mesela şu anki olduğum konum ya da böyle bir kitleye hitap edebileceğimi hiçbir zaman hayal bile kurmadım. Hı hı. Yani yalnızca hani bu işe başladığımda da ben e, insanlara yardımcı olmaktı amaç. Hı hı. Yani bir şeyler bildiklerimi aktarmaktı. Gerçekten de böyle düşünüyordum. Ama bir yerlere geleceğimden emindim. O inanç insana geliyor. Zaten Allah da veriyor sana o Hı inancı. hı. Çünkü eğer o inancı hissetmezsen ilerleyemiyorsun. Hı hı. Ama bir yola girmek lazım önce ona inanabilmek için. Ben böyle Tabii. düşünüyorum. Yola gir, çabala, ondan sonra zaten oluyor her şey. Kesinlikle. İnandıktan sonra. Bir de istemek. İstemek bence Aynen. çok önemli. Güzel istemek, samimi istemek. Yani ben şu an oturduğum evin resmini üniversiteye hep böyle müstakil evde oturmak isterdim. Bu da örnek Aa, ne olsun. güzel. Hep müstakil evde oturmak istedim. Bahçesine basacağım, işte temiz hava alacağım. Çünkü biraz da nefes darlığı problemim vardı. Hep alerjik. Her şeye alerjim vardı. Ondan dolayı da hep nefes alacağım, işte bahçeye ekeceğim, biçeceğim. Hep böyle şeyler hayal ederdim. Ve aynen şu an oturduğum evin resmini çizmiştim bir kağıda. Ve onu tam kalktığım yerde gördüğüm dolabın üstüne yapıştırmıştım. Sürekli o resme bakıyordum. Ha, bu yıllarca olmadı. Ama bir gün bu evi gördüğümde dedim ki ben bu evin resmini çizmiştim dedim. Bir sene boyunca o resme bakmıştım aslında. Vay be. Hani o zaman aslında olmayacak bir şey gibi gözüküyordu. Ama yıllar sonra benim karşıma çıktı. O anda demek ki o sene öyle bir hissederek istemişim ki yani Çok güzel. güzel istemişim demek ki. Bir gün beni buldu bu. Çok Ya tatlı. ben sana bir şey diyeyim mi? Siz de öyle yapın. Evi taşıdık kentsel dönüşümden dolayı. O sırada bir kağıt buldum. Kağıtta şöyle yazıyor. Üçüncü sınıfta yazmışım. Demişim ki üniversiteyi işte 3,5 ortalamanın üstünde bitireceğim. Çünkü yüksek onur ona veriliyormuş. Bir dönem erken bitireceğim. O dönemde de Hürriyet ya da Milliyet'te staj yapacağım demişim. Bak hem 3,5'un üstünde ortalamayla bitirdim. Hem bir dönem erken bitirdim ve o son dönemde Milliyet'in köşe yazarı olmuştum. Ve bunu ben mesela yıllar sonra hani o kağıdı yazdıktan buldum. Bir arada taşınırken kağıtların arasında buldum. Bu nedenle aslında şimdi birbiriyle çelişmiyor aslında bu şeyler. Beklentileri gerçekçi tutmak önemli ama hayal kurmayın demek istemiyoruz. Hayaller çok önemli. Hı Hatta hı. burada bir madde de var. Günde 10-15 dakikanızı hayal kurmaya ayırın diyorum. Ama hayalle eylem arasındaki fark nedir biliyor musun? Hedef arasındaki fark eylem. Yani hayalinize ulaşmak istiyorsanız bir şey yapmanız lazım. Onun için çalışmanız lazım, Evet, onu çabalamanız söylüyorum. lazım. Hani yola gir dediğin Yola senin oydu girdiğinde aslında. o zaman hayaller kurmaya başlıyorsun. Ama oturduğun yerden ne güzel bir hayatım var, benim de olsun, benim yok o zaman ben çok mutsuz olayım, Allah bana şans verme. Hani bu kötü bir yaklaşım aslında. Çünkü insanlar şansı kendi yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Fırsat geliyor, sen ona hazırlıklıysan onu şansa dönüştürebiliyorsun. Değil mi? İşte biz zaten onu yapmıyor muyuz? Instagram'da Evet. hep mutlu olduğumuz zamanları paylaşıyoruz. Aynen. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hani ben sana hepimizin hayatında olumsuzluklar olabiliyor ama bunu Kesinlikle. yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani oraya bakıp da ay bu çok mutlu, İşte benim de keşke böyle bir Hı. hayatım olsun demek çok yanlış bir şey. Tabii ki. Çünkü biz oraya zaten sizlere mutluluk vermek için geldik. Hı hı. Yani eğer mutsuzluğumuzu paylaşırsak zaten olmaz. Yani o zaman negatif enerji vermek gibi aynı şey yani Kesinlikle. bu. Bak o da sosyal medya mecrasından mecrasına değişiyor. Mesela Twitter'a girince benim kesinlikle moralim bozuluyor. Yani giriyorum o Doğru. gündemlere moralim bozuluyor. Instagram'a giriyorum mutlu oluyorum. Doğru söylüyorsun. 7. maddemizdeyiz. Aktifliğinizi arttırın. Doğru. Bu da şuna dayanıyor aslında. 740 kişi üzerinde ben yaptım doktora tez çalışmamı. Ve bu 740 kişinin beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlardı. Onlara çeşitli sağlık riskleriyle iyilik hallerini arttıran şeyler arasındaki bağlantıyı araştırdım aslında o kişiler üzerinde çeşitli sorular ve uygulamalarla. Buradan çıkan çok enteresan bir şey oldu. Bir numaralı değiştirilebilir faktör, iyilik halimiz üzerindeki etkili olan bir numaralı değiştirilebilir faktör fiziksel aktivitenin sıklığını, süresini ve şiddetini arttırmak olarak çıktı. Yani biz daha iyi hissetmek istiyorsak, iyilik halimizi arttırmak, bu wellness diye geçen kavram, arttırmak istiyorsak kendimizin değiştirebileceği, yapabileceğimiz birinci şey daha çok fiziksel aktivite, daha sık, daha şiddetli. Nedir bu mesela? Tempolu bir yürüyüş olabilir. Evet. Tabii ki yaşına göre, kişinin hastalıklarına göre, tüm şeylere göre uygun. Ama fiziksel aktivite kesinlikle bizi mutlu ediyor. Ya bir de ben mesela 3 aydır, 3-4 ay oldu. Değil mi Kerim? 3-4 ay oldu. Kerim daha iyi biliyor. 3-4 aydır spor yapıyorum. Pilates yapıyorum. Ve Süper. daha önce öyle bir şey durumum yoktu. Arada bir yürüyüşe çıkardım falan.
Ama gerçekten 3-4 aydır kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Çok daha canlı, çok daha enerjik hissediyorum. Şahane. Yani evde bile sürekli böyle bir yemek yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Böyle sürekli bir aktif haldeyim. Bak ne kadar Yani güzel. gerçekten çok faydasını gördüm sporun. Spor haftada 3 şart arkadaşlar. Şahane. Yani hani illa bir spor merkezine gitmene gerek yok. Hayır. Yürüyüş yeterli. Tabii ki. Tempolu yürüyüş. 8. maddeye geldik. Sosyal sermayenize yatırım yapın. Evet, nedir bu sosyal sermaye diye? Senin Aynen. sosyal sermayen. Aynen. Aynen öyle. Yani parayı biriktir bankada nereye kadar Selen? Yani araştırmalar ve çok büyük üniversitelerde, saygın üniversitelerde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Mutluluğu arttıran en önemli parametrelerden bir tanesi sosyal sermaye. Yani bizim çevremizde ne kadar arkadaşımız var, ne kadar dostumuz var. Ya ben bugün eğlenmek istiyorum, dışarı çıkacağım dediğimde arayabileceğim kaç kişi var? Ya başıma kötü bir şey geldi, şu derdimi paylaşayım dediğimde kaç kişi yanımda olacak? Kaç kişi benimle derdimi paylaşacak? Yani iyi veya kötü, işte güzel anılarımı, deneyimlerimi biriktirebileceğim hayatımdaki insanların sayısı, oranı ne kadar? Buna biz sosyal sermayeyi güçlendirerek aslında bu sayıları arttırabiliriz, oranları güçlendirebiliriz. Bu da ama kesinlikle emekli oluyor. Yani hani oturduğum yerde benim bir sürü güzel arkadaşım olsun, iyi arkadaşım olsun olmuyor. Yani hani onun özel gününü fark etmek, onun için değerli olan bir şeyi fark etmek, onun zor anında yanında olmak, o da senin zor anında yanında olacak. O da senin güzel bir şeyini fark edecek. Hani hep bunlar emek ve yatırım. Emeğimiz ve yatırımımızı hep para biriktirmeye, daha yüksek yerlere gelmeye değil, biraz da çevremize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza yapalım diyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü onlara da çok ihtiyacımız olduğu zamanlar oluyor. Ve çok bu hayatın mesela yemek içmek kadar büyük bir gereksinim aslında mutluluk açısından. Aynen, ben zaten mesela bu Instagram falan çok asosyal bir insandım. Çok Hı hı. dışarı çıkıp çok insanlarla görüşmeyi sevmezdim ama yani sosyal medyanın bana bu konuda çok katkısı oldu. Süper. Hani insanlarla konuşa konuşa mı alıştım bilmiyorum ama şimdi mesela arkadaş çevrem de genişledi. Hani insanlarla konuşmayı çok daha istekliyim. Eskiden böyle Süper. değildim. Yani sosyal medyanın da bana böyle bir katkısı oldu. Şu an sosyalleşebiliyorum. Yani eskiden birisiyle böyle karşılaşıp da konuşurken bile yüzüm kızarırdı, utanırdım. Yani ama şu an sokakta yanıma geliyorlar. Artık Evet, milyonlara. hani yanıma geliyorlar. Ben çok rahatım ama yani bir tedirgin bir şey yaşardım böyle bir acaba konuşsam mı, konuşmasam mı? Arkadaş olsam mı? Yani hep böyle bir soru işareti vardı. Ama şimdi o kalmadı. Ne güzel. Gerçekten bana da çok katkısı oldu Ve sosyal mutluluğuna medyanın. katkısı oldu mu peki? Ya çok oldu. Hı. Çok oldu gerçekten de. Kötü yanlarının yanında aslında o kadar çok iyi yanı var ki. Çünkü her gün birileri size mesajlar atıyor, güzel mesajlar. Ne güzel bir şey. Yani düşünebiliriz, iyi ki varsınız demek. Yani gerçekten çok önemli. Birilerine katkımız oluyorsa bu bizi mutlu ediyor. Zaten bu amaçla açıldı bu sayfa. Kesinlikle. O zaman ben yani o kadar mutlu oluyorum ki o gün hiçbir şey yaşamama gerek yok. Sadece tek bir mesaj bana yetiyor. Ya inan var ya, bu bir de senin, tabii bizim ikimizin de mesleği bu eczacılık. O kadar bizim mesleğimizde şey ki, sen şimdi mesela ürünleri anlatıyorsun. Ürünler o kişiye iyi geldiğinde ne kadar o kişi mutlu oluyor aslında ve Evet. o kişi mutluluğunu sana teşekkür ederek bir yerde paylaşıyor. Geçen ben eczanemde bir kişi geldi. Ona bir krem verdim. Elleri böyle çok çatlamış, tamam mı? Kremi kullanmış. Kremlere de falan pek inanmayan bir tipti böyle geldiğinde. Ondan sonra o yaraların geçtiğini görmüş, tamam mı? Ya diyor, ben diyor şu an bayağı kavramsal olarak yaşıyorum diyor. Yani acayip farklı bakmaya başladım diyor. Bayağı yaram iyileşti. Yani İnanılmaz. mesela o kişinin o mutluluğu, hani artık kremle dolaşıyor falan. Yani hani onu görmek, onun o teşekkürü, onun o hani geçirdiği iyileşme süreci kişiyi çok mutlu ediyor ya. Hani beni çok mutlu etti. Sana daha milyonlarcası geliyordur bu teşekkürlerin. Ne Ya kadar çok güzel mutlu bir ediyor. şey. Gerçekten çok güzel bir şey. 9. maddemiz deneyim hediye edin. Bence de çok önemli bir şey. Çok önemli. Ya mutluluk için şimdi mesela tabii ki insanlara küçük hediyeler, küçük sürprizler, bunlar da mutlu ediyor. Ama mesela daha da mutlu etmenin yolu var mı? Şimdi mesela daha Sevgililer Günü'ydü değil mi? Geçenlerde geçirdik. Sevgililer Günü'nde özellikle ben çok söyledim çevreme. Ben yalnız olduğum için şu an yapamadım ama yani deneyim hediye etmek kişiyi çok mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü düşünsene, bir anı birlikte paylaşıyorsun. Hatta sadece o kişi için değil, sen de onunla birlikte paylaşabileceğin bir deneyim hediye edersen, o deneyimin getirdiği mutluluk ikinize de yayılıyor ve yüceliyor. Ve daha da güzeli, bu anılara yerleşiyor. Yani sen mesela hani dedik ya, Instagram'a gidiyoruz, bakıyoruz, gittiğin bir yer, onunla birlikte bir tatil mesela planlamışsın. Gitmişsin, geri dönüp baktığında o kare seni tekrar onunla yaşadığın bir tatile götürüyor.
Dolayısıyla inanılmaz mutluluk verici bir şey deneyim hediye etmek. Aynen öyle, çok haklısın. Hatta ben mesela bir yerlere gittiğimde hep hikayeler paylaşıyorum. Hı hı. Diyorlar ki Selen Hanım çok teşekkür ederiz. Sizinle beraber biz de gezdik, biz de Ne güzel. görmüş kadar olduk. Yani bunlar ne kadar güzel şeyler. Bir de Kesinlikle. yaşadıklarını, yani mesela ben diyorum ki hani lekelerim şununla geçti. Bunu uygulayın cildinize. Hı hı. Bu da bir deneyim hediye etmektir aslında. Kesinlikle. Çünkü zaten deneyip biz insanların önüne sunuyoruz bunları. Kendimde olmayan sorunu başkası denetip bunu yapıyorum. Kesinlikle. Sen de öylesin. Evet, yani bu çünkü bizi Evet. mutlu ediyor. Çünkü başkalarını mutlu ediyor. Aynen öyle. Onlar mutlu oldukça biz mutlu oluyoruz. Böyle güzel bir etkileşim var aslında burada. Yani yaşanılanı paylaşmak. Aynen öyle. Öyle. Çok güzel bir şey. Son maddemiz. İyi ki varsın deyin. Sen bunu Çok çok güzel. yapıyorsun Ben çok yapıyorum. aslında. Çok severim. Aynen. Ama bu bir mutluluğun da gerçekten mottolarından biri. Biz kültürel olarak böyle güzel şeyleri söylemeye birazcık nedense çekiniyoruz. Yani ben mesela bunu kırmak için çevremde çok çabalıyorum. Yani bir kişinin saçı mı güzel o gün, gözü mü güzel, makyajı mı güzel, giydiği mi güzel. Ben bunu mutlaka söyle. Güzel şeyleri ön plana çıkarmak lazım. Ya şu kötü bir şey mesela, kilo almış. Zaten kilo aldığı için mutsuz muhtemelen o kişi. Ay çok kilo Hemen almışsın. görünce çok kilo aldın. Yani bu korkunç bir şey. Yani bunu yapacağımıza, negatife odaklanacağımıza, ha o kişinin hiç mi güzel bir şey yok o gün? Kesin vardır yani. Hani onu gör, onu söyle, o kişi mutlu olsun. O güldükçe sen de güleceksin. Bunun bir diğer şeyi de işte iyi ki varsın demek. Yani hayatımızda bize özel hissettiren, iyi ki hayatımda dediğimiz, çok sevdiğimiz, bizi gerçekten bazen desteklediğini hissettiğimiz insanlar var. Ve bu insanlara annemiz babamız da olabilir, bu çocuğumuz da olabilir, arkadaşımız da olabilir. İyi ki hayatımızda olduklarını hissettirmemiz lazım. Mesela bu videoyu izleyenler ne yapsın biliyor musun? Lütfen arayın o yakınlarınızı, o sevdiğiniz kişilere bu videoyu bitirdikten sonra deyin ki iyi ki hayatımdasın ve sadece bunu söylemek için aradım seni deyin. Bak ne kadar güzel bir mutluluk enerjisinin karşılıklı geçtiğini görecekler. Ne kadar güzel bir şey. Bana da mesaj atabilirsiniz iyi ki varsınız diye. Bu arada. Tabii ki. Yani, Ya ben çünkü çok severim o kelimeyi. Yani güzel bir şey duyduğumda da yani iyi ki varsın. O an beni mutlu etmiş çünkü yani. İyi ki olmuş yani o insan hayatımda. İyi ki var. kesinlikle. Ne olursa olsun bu beni sevenler de dahil olmak üzere. Bana güzel bir şey yazdıklarında iyi ki varsınız derim. Ne Çünkü güzel. neden? Onlar olmasa o mutluluğu o an yaşayamayacağım. Tabii ki. Yani hani gerçekten çok önemli bir şey bence. %100 katılıyorum. Hatta şöyle diyorum. Acaba iyi ki varsınız diyerek mi bitirsek? Evet. Diyelim mi aynı anda? Ne diyorduk öncelikle? Kitabımızda da Mutluluk Doktoru, yazarı Doktor Eczacı. Doğru. Doktoru dememiz lazım. Çünkü o doktorluk Doktora kolay çok zor alınmıyor. yapılıyor o yüzden. Kolay alınmıyor ondan dolayı. Doktor Eczacı Metin Uyar. Eczacı arkadaşım, aynı zamanda fitoterapi uzmanı, vitaminleri, mineralleri benden çok daha iyi bilir kendisi. Sen de çok iyi biliyorsun. Ben de senden öğreniyorum bazen. Bakıyorum senden. Canımsın. Ben kitabın linkini, link bırakmayı severim biliyorsunuz. Kitabın linkini ve Metin'in Instagram sayfasına, şu an YouTube aktif değil zannedersem, Instagram sayfasının linkini açıklama kısmına hepsini bırakacağım. Hiç merak etmeyin, ulaşabileceksiniz. Yani yine geldik bir videonun sonuna. Ne diyorum ben önce söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bizi çok sevmeyi unutmayın. Evet. İyi 1, ki 2, 3. İyi ki varsınız.